Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün orkidelerimle karşınızdayım. Orkide bakımında en çok gelen sorulardan bir tanesi orkidelerimiz neden çiçek açmıyor? Neden yeni kökler çıkarmıyor ya da neden yeni yapraklar çıkarmıyor? Bugün sizlere müthiş bir tarifim var ve bu kullanacağımız sıvı bitki besiniyle orkideleriniz bol bol yeni kökler, yeni yapraklar ve yeni çiçek dalları çıkaracaktır. Özellikle şu anda bir mevsim geçişinde olduğumuz için, sonbahar ayında olduğumuz için orkideleri çiçek açtırmanın tam zamanı. Orkidelerimiz şu anda uyuyor olabilir. Yazın aşırı sıcağından kaynaklanan ve şu anda mevsim geçişini de fark etmedilerse bundan dolayı yeni çiçek dalı çıkarmıyor olabilirler. Sizlere mevsim değişikliği, hava değişimini çiçeklerimize nasıl hissettirebiliriz? Geçen hafta bu videoyu yayınlamıştım. Hemen linki yukarıya koyuyorum. Eğer sizler de bu hava değişimini yaptıysanız ve orkideleriniz çiçek açmıyorsa halen sizlere bugün gerçekten orkidelerinizi coşturacak çok güzel bir sıvı bitki besini tarifim var. Sıvı bitki besinlerini evde muhakkak çiçeklerinize vermenizi tavsiye ederim. Özellikle bu mevsim çiçek açması için orkidelerin tam zamanı. Bakın hemen şöyle orkidelerimi göstermek istiyorum. Bol bol çiçekliler ve sadece ana daldan değil yan dallardan da bol bol yeni çiçek dalları çıkarıp bol bol çiçekleniyorlar. Sizler de eğer orkidelerinizin bu şekilde olmasını istiyorsanız mutlaka belirli aralıklarla 2 haftada bir ya da ayda bir sıvı bitki besinlerini vermeyi ihmal etmeyin. Tabi isterseniz kendiniz evde doğal bitki besinleri hazırlayabileceğiniz gibi dışarıdan da alabilirsiniz. Ben kendim evde kendi sıvı bitki besinlerimi kendim yapıyorum ve gerçekten de çok faydasını görüyorum. Fakat sizler eğer güvendiğiniz ve sonuç aldığınız güzel vitaminler varsa dışarıdan onları tabii ki kullanmaya devam edin. Bugünkü sıvı bitki besinini aloe vera ile hazırlayacağım. Aloe vera bildiğiniz gibi gerçekten faydalarını sayarak bitiremeyeceğimiz bir bitki. Çok sağlıklı. Özellikle bitki gelişiminde de çok faydası var. Özellikle içerisinde bulundurduğu jel itibariyle bitkilerin daha hızlı büyümesine, daha fazla çiçek açmasına, bol yaprak ve çiçek dalı çıkarmasına yardımcı oluyor. Biliyorsunuz ki aloe vera içerisinde bol miktarda B1, B2 vitaminleri, A, C vitaminleri var. Zaten bizlerin de yapmaya çalıştığı şey bitkilerimize bu vitaminleri vererek çiçekleri açmasına yardımcı olmak. Hemen sizlere aloe verayı nasıl kullandığımı göstermek istiyorum. Bitki besinimiz için aloe vera yaprağına ihtiyacımız var. Bir tane aloe vera yaprağı bizim hazırlayacağımız orkide sıvı bitki besini için yeterli olacaktır. Keserken özellikle en dipten kesmeye çalışın. Biliyorsunuz ki içerisinde jel olduğu için jelin boşuna akmaması için en dibinden keseceğim. Bir bıçak ile kesebilirsiniz. Evet, hemen bir yaprak kestim ve bakın görüyorsunuz içine zaten jel dolu var. Bu jelimsi yapıp bizim için çok önemli. Bunun boşa akmasına tabii ki izin vermiyoruz. Ben kabuklarını soyarak yapacağım. Aloe verayı keserken ilk olarak yan kenarlarından keserseniz içindeki jeli çıkarmak daha da kolay olacaktır. Zaten yandan kestiğiniz zaman içindeki jeli yoğunluğunu da görmüş oluyorsunuz. Hemen diğer tarafından da kesip aloe vera yaprağımın içindeki jeli çıkarmaya çalışacağım. Orkidelerin özellikle bol bol çiçek alması için size önemli bir püf noktadan da bahsetmek istiyorum. Özellikle şu anda sonbaharda olduğumuzdan dolayı artık güneş eskisi kadar yakıcı değil. Orkidelerinizi güneşlendirin. Orkideleri nasıl güneşlendirebiliriz? Özellikle yakıcı olmayan, çok sıcak olan şehirler ya da ülkeler için söylemiyorum. Fakat 4 mevsim yaşayan ve benim gibi şu anda sonbahar, artık havaların soğuduğu ve güneşin daha da az olduğu bu dönemde özellikle sabah güneşi ve ikindi güneşi orkidelerinizin bol bol çiçek açmasına ve çiçek sayısının daha fazla olmasına ve yeni yapraklar çıkarmasına sağlar. O yüzden sizlere tavsiyem
yüzden mutlaka orkidelerinizi sabah ve ikindi güneşine bırakın. Eğer güney cepheye bakıyorsa orkideleriniz özellikle sabah güneşini alacağı için çok daha hızlı gelişim gösterip çok daha hızlı çiçek dalı çıkaracaktır. Fakat kuzey cepheye bakıyorsa bunda da dikkat etmeniz gereken ikindi güneşini alması. İkindi güneşine direkt koyabilirsiniz. Bu da önemli bir püf nokta. Evet, içindeki jeli bu şekilde çıkarıyoruz. Özellikle içindeki jeli kabuklarından ayırıyorum. Çünkü bu şekilde çok daha hızlı vitaminleri, potasyumu suya geçecektir. Ve böylelikle orkidelerinizde daha da etkisini gösterecektir. İsterseniz eğer besin olarak kullanacaksanız aloe verayı direkt kesip de koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben suyun içinde bekleteceğim için vitaminlerin daha hızlı ve daha çok suya geçmesini bekliyorum. Şu anda elimde 400 milim su var. 400 milim suyun içerisine gördüğünüz aloe vera jelini koyacağım. Aloe vera jelini koyduktan sonra geriye kalan isterseniz kabuklarını da koyabilirsiniz. Bu da yine dediğim gibi faydasını gösterecektir. Bu karışımı ne kadar sıklıkla kullanmalıyız? Önemli bir nokta. Bu karışımı 2 hafta ya da ayda bir orkidelerinize verebilirsiniz. Her sıvı bitki besinleri arasında mutlaka normal bir sulama zamanı olsun. Yani arka arkaya sulamayın ve bunu sadece bir gece bekleteceğim. Bir gece beklettikten sonra orkidelerinizi bu su ile sulayabilirsiniz. Yani bu tarz sıvı bitki besinlerini günlerce bekletmenize gerek yok. Fakat dolapta 3 gün bekletebilirsiniz. 3 gün beklettikten sonra oda ısısına geldikten sonra yine orkidelerinizi sulayabilirsiniz. Evet, bir gece bekleyen aloe veralı suyumu orkidelerime bir yarım su bardağı kadar veriyorum. Her bir orkide için yarım su bardağı kadar su yeterlidir. Bakın görüyorsunuz altında su birikiyor. Bu şekilde akşama kadar bekletin ve beklettiğiniz zaman orkidelerinizin akşama kadar bu suyu çektiğini göreceksiniz. Bu orkidemi de yine aynı şekilde aloe vera suyu ile suluyorum. Orkidelerinizi hiçbir zaman fazla sulamayın ve sulama yaptıktan sonra bol ışık alan bir pencere kenarında bekletin. Altta kalan suyu da yavaş yavaş çekecektir. Umarım bu videom sizler için faydalı olur. Videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapabilirsiniz. Yorumlarınıza dönüyorum ve okumaya çalışıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.